Herkese merhaba. Bu haftaki videomuzun konusu store perde nasıl takılır? Bu store perdeyi tercih ederken herhangi bir fiziksel mağazaya gitmedim. Ürünümü bir e-ticaret platformundan sipariş verdim. Platform mağaza adı paylaşmıyorum. Marka ve model de belirtmiyorum. Dolayısıyla bu video içerikte reklam ve sponsorluk desteği yoktur. Videoda hangi bilgilere yer vereceğimi en başından sizlere belirteyim. En azından video size hitap etmiyorsa değerli vaktinizi harcamamış oluruz. İnternetten store perde sipariş ederken sormanız gerekenler nelerdir? Store perde için ölçüm nasıl yapılır? Ve store perde nasıl monte edilir? Gibi soruların cevabını vermiş olacağım. Tabi bir de sizlere fayda sağlayacak ek bilgilerden de bahsedeceğim. Bir yandan ürünümü çıkartırken bir yandan da bilgileri paylaşayım sizlerle. İlk olarak store perde çeşitleri nelerdir? Hangi tür store perdeler var? Bu konuya değinelim. Motorlu store perdeler var, uzaktan kumandayla açılıp kapanır. Tül store perdeler var, store mekanizmasına sahip ama tül kumaştan yapılır. Desenli store perdeler oluyor. Bunların da üzerinde baskı, desen veya özel tasarım bulunuyor arkadaşlar. Bir diğeri ise screen. Gün ışığı store perde olarak geçiyor. Işığı süzerek geçirir. Dışarıyı kısmen gösterir. Çoğunlukla ofislerde tercih edilir. Bir diğer store perde çeşidi ise blackout, karartma store perdedir. Bu tür ise güneş ışığını tamamen engeller. Genelde yatak odaları, sunum odaları ve ofisler için uygundur. Son bildiğim çeşit ise şu anda kutusunu açmış olduğum Zebra store perdedir. Bu ürün tipi çift katlıdır, ışık geçirgenliği vardır ve karartma şeritleri olan bir perdedir. Zebra store'lar hem gündüz hem gece kullanılabilir ürünlerdir. Store perdemizi kutusundan çıkarttık. Bir de küçük bir poşet var. İçerisinde bağlantı aparatları yer alıyor. İlk olarak poşet içeriğiyle başlayalım. İçinden çıkan kağıtta basit görsellerle kornişe nasıl takılacağı gösterilmiştir. Store perdenizi kornişe takarken plastik aparatları kullanmanız gerektiği belirtilmiş. Poşet içerisindeki aparatlara bakalım. Tek içimlik Türk kahvesi göndermişler. Küçük bir jest. Alışveriş yaptığımız firmanın adını vermiyorum ama kendilerine bunun için teşekkür ediyorum. Poşetten son çıkanlar ise vida ve dübellerdir. Bunları hangi aşamada kullanacağınızı birazdan anlatacağım. Şimdilik kenara koyalım. Ve store perdemizi poşetinden çıkartalım. Bu sırada bir konudan bahsedeyim. İnternet sitesi ya da bir uygulama üzerinden store perde alacaksanız nelere dikkat etmelisiniz? Sonuçta fiziksel olarak ürünle temasınız yoksa ve tereddütleriniz varsa ne yapmalısınız? Arkadaşlar, ürünü almış kişilerin yorumlarına ve ürünle ilgili paylaştıkları görsellere bakın. Satıcı ile iletişime geçebiliyorsanız onlara sorular sorun. Mesela ilk sormanız gereken soru: beğenmezsem iade edebilir miyim? Ürünün yanında hangi aksesuarları gönderiyorsunuz ve store mekanizmaları bozulursa yedek parça temin ediyorlar mı? Bu soruların cevabını alabiliyorsanız sizin yapmanız gereken model seçmek ve ölçü vermektir. Ölçü alımını birazdan göstereceğim. Poşetten çıkan store perde bağlantı aparatları da bunlar. Böyle 2 adet plastik aparat var. Bunlar store perde ve korniş arasında kullanılıyor. 2 adet de metal aparat var. Bu metal aparatlarda kornişiniz yoksa kullanılıyor. Birazdan detaylarını anlatırım. Zebra store perdemizi poşetinden çıkartalım. Şimdi perdemize bir bakalım, ön incelemesini yapalım. Elimde tuttuğum kısım store mekanizması olarak geçiyor. Eğer bu bölümle ilgili arıza olursa internet üzerinden store mekanizması tamir seti olarak aratma yaparak sadece bu parçayı temin edebilirsiniz. Store perdenin yüzeyini görmeniz için biraz açacağım. O sırada faydalı bir bilgiye daha değinmek istiyorum. Merak edilen sorulardan biri de store perde temizliği nasıl yapılır? Elektrik süpürgenizin fırça başlığı ile düzenli olarak tozunu alabilirsiniz. Ama süpürgenin gücünü çok yükseğe almayın. Bu yöntem için orta seviyede güç yeterlidir. Diğer bir yöntem ise statik toz bezleridir. Özellikle bu yöntem store perde temizliğinde kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Temizlik sırasında kullandığımız mikrofiber statik bezler sürtünme ile oluşan elektriklenme özelliği sayesinde tozu içine hapsediyor. Böylece toz etrafa dağılmadan doğrudan bezin yapısında kalıyor. En etkili iki yöntemden bahsettim. Bunlara ek olarak bir de ılık su içerisine az miktarda sabun ekleyebilirsiniz. Bezinizi önce suya batırıp iyice sıkın, nemli hale gelen bezle fazla bastırmadan yüzeyi silebilirsiniz. Şimdi gelelim store perde yıkama konusuna. Tabii ki bu yöntemi uygulayanlar vardır. Olumlu sonuç alanlar da vardır. Ama ben tavsiye etmiyorum. Bu konuyu başka bir video içerikte detaylandıracağım. Ama şimdilik şunu söyleyebilirim. Ben hiç yıkama yöntemini kullanmadım. Sadece yıkama yöntemini kullanan 3 kişinin perdeleri kullanılamaz hale geldi. Bunu gördüğüm için ben bu yöntemi tercih etmem, önermem de.
Üstelik store aldığım işletmeye de sorduğumda kendileri bu yöntemi önermediler. Şimdi ise bağlantı aparatları hakkında detay vereyim. Plastik bağlantı aparatının altındaki tırnaklar store perdenin kanalına, üstündeki dişi ise korniş kanalına yerleştiriliyor. Şimdi örnek olarak göstereyim. Ama şunu unutmayın, iki plastik aparatı da önce korniş kanalına yerleştirip çeviriyorsunuz. Daha sonra store perdenizi plastik aparatın tırnakları arasına oturtuyorsunuz. Gördüğünüz plastik aparatlar store perdenizi kornişe takmak için kullanılmaktadır. Metal aparatlara geçelim. Duvar ya da tavana delik deliyorsunuz, dübeli takıyorsunuz, sonra bu metal aparatı vida ile dübel kanalına monte ediyorsunuz. Bu bağlantı aparatını da korniş yoksa kullanabilirsiniz. Bunu da örnek olarak store kanalına takayım, siz de görmüş olun. Unutmayın, plastik bağlantı aparatını da metal bağlantı aparatını da ilk olarak store perde üzerine takmayacaksınız. Plastik aksesuar kornişe, metal ise duvara monte edilir. Sonra store perdenizi bu bağlantı aparatlarına takabilirsiniz. Şimdi ise sizlere ölçü almayı göstereyim. Peki store perde ölçüsü nasıl alınır? Şimdi sizin için ekrana bir görsel vereceğim ve bu görsel üzerinden anlatım yapacağım. Store perde ölçüsü nasıl alınır öğrenmiş olacaksınız. Eğer ki ölçü almayı öğrenemezsiniz ya da ölçü alma ile ilgili farklı sorularınız olursa hiç çekinmeyin, yorum bölümünden bana sorabilirsiniz. 10 kere sorun, 20 kere sorun fark etmez. Hepsini yanıtlarım. Şimdi arkadaşlar, ekranda gördüğünüz ölçüler örnektir. Metreyi elinize aldığınızda ilk ölçümleyeceğiniz yer sadece pencerenizin olduğu bölümdür. Soldan sağa ölçüm yapmanız gerekir. Ölçümleyeceğiniz alanı kırmızı ok ve kırmızı kare ile sizlere gösterdim. Sonrasında bu ölçülere artı 10 santim soldan artı 10 santim sağdan ekliyorsunuz. Böylece store perdemiz takıldığında sağdan ve soldan içerisi gözükmeyecek. Bu ölçü alma yöntemi şu anda ekranda gördüğünüz tipte pencereniz varsa geçerlidir. Yani sağ ve sol tarafı boş olan pencere için geçerlidir. Peki ekrana böyle bir duvar görseli neden ekledim? Videonun montaj kısmında göreceğiniz üzere benim penceremin sadece sol kısmında boşluk var, sağ kısmında direkt duvar var. Ben de istisna bir örnek olduğu için sizlere göstermek istedim. Eğer pencerenizin sağ ya da sol tarafında hemen duvar başlıyorsa sadece bir tarafına 10 santim ekleme yapmanız yeterli. Benim pencerem soldan sağa 107 santim, buna 110 santim diyelim. Düz hesap, üzerine 10 santim ekleyip 120 santim olarak sipariş verdim. Peki böyle olunca ne oluyor? Sağ tarafta ya da sol tarafta duvarınız var diyelim. Böyle olduğu takdirde store perdeniz duvarın olduğu yere 0 konumda oluyor. Diğer kısmı ise 10 santim çıkıntılı oluyor. Yani hem içerisi gözükmüyor hem de bir gün bu store perdeyi farklı bir pencereye takmak isterseniz aldığınız ölçüye göre 5 santim soldan 5 santim sağdan kapatma özelliği sunuyor. Hem şu anda taktığınız pencereye uyum sağlıyor hem de bir sonraki pencerede kullanabiliyorsunuz. Sonuç itibariyle yapmanız gereken şudur. Eğer pencerenizin sağı ve solu boşsa, yani şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir duvar yoksa pencerenin tam ölçüsünü alın ve sağına soluna artı 10 santim ekleyin. Eğer bir bölümünde duvar var ise siz de sadece bir tarafı için artı 10 santim ekleyeceksiniz. Arkadaşlar söylediğim gibi eğer ki anlamadığınız bir nokta olursa yorumlar kısmından yazın. Yorum bölümünden benimle iletişim kurarsanız ölçü alımınıza da yardımcı olmaya çalışırım. Neyse, ölçü konusunda gerekli anlatımları yaptım. Şimdi monte işlemine geçelim. Zaten özellikle bu bölümü izleyenler az önce ölçü konusunda anlattığım her şeyi kolaylıkla anlayacaklardır. Bakın, kırmızı halka ile gösterdiğim yere ara aparatı taktım. Şu anda kafamın olduğu yere de bir aparat taktım ama siz göremiyorsunuz. Önce kendime yakın olan kısmı yerine oturtuyorum. Sonra da bana uzak olan kısmı yerine oturtuyorum. Böylece basit bir şekilde store perdemiz yerine takılmış oluyor. Şimdi ise son halini göstereceğim sizlere. Soldaki perdeyi sökmedim arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz video içerik ürettiğimiz için bazen çok ciddi karanlığa ihtiyacımız oluyor. Bu nedenle bırakmak zorunda kaldım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi store perdemiz hazır ve kullanılabilir durumda. Gayet de güzel oldu. Söylediğim gibi bu video sizlere ulaşmak için yaptığım bir videoydu. Önemli olan benim burada videoda anlattıklarım değil, sizden bana gelecek olan rastgele sorulardır. Evet arkadaşlar, şimdi son kısma geçiyoruz. Store perdeyi açıp kapattığım kısmı da videoya aldım. Olur da görmek isteyen olur diye hem görüntüsünü hem de açıp kapatırken çıkan sesini de duyabilirsiniz. Öncelikle kamera önünde durduğum için kusura bakmayın, ancak alanım dar olduğu için mecburen böyle bir çekim yapmak zorunda kaldım.
Nebula Türkiye YouTube kanalının değerli izleyicileri, umarım sizlere de hala kitlemiz arasına katılmamış birçok insana fayda sağlayan bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videoyu beğenen kişilere şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Önümüzdeki hafta bir video daha yayında olacak. Abone ve beğeni konusunda bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.